V124 aracımızın sonunda elektrik tesisatına el atarak ilk günkü kondisyonuna nasıl getiriyoruz birlikte bakalım. Tesisatın hızlıca söküm işlemlerine bakacak olursak akü arkasında bulunan motor beyninden bu soketi ayırarak bu kısmın boşa çıkmasını sağlıyoruz. Bu plastik kapağı da söktükten sonra sensörlerin soketlerini teker teker çıkartarak gaz kelebeği ve diğer ıvır zıvırların sökümünü daha önceki videolarımda gösterdiğim için buralara değinmiyorum. Ateşleme bobinlerinin kablosu, enjektör soketleri, gaz kelebeğinin manifold altında kalan soketi, eksantrik sensör soketi ve yine zor bir bölümde olan vuruntu sensörünün soketini sol kule önünde de bulunan besleme terminallerini çıkartarak tesisatın tüm iletişimini parçalardan kesiyorum. Koruyucu plastiğin sabitleme civatalarını sökerek kabloları da dolandığı yerden kurtarıp tesisatı komple dışarı alıyorum. Tesisatın üzerinde bulunan bu koruyucu plastiği çıkartmak için tırnaklarının kırılmaması adına ufaktan ısıtarak hepsini tek tek kurtardım. Kapağı açtıktan sonra tesisatın üzerine sarılmış bantları da usuldan açmaya başladım. Kablolar açığa yavaş yavaş çıktıkça daha önceden bir kısmını tamir gördüğü ancak pinden pine yapılmadığı için şu anda da problemlere neden olduğu enjektör kablolarının komple kısa devre, vuruntu sensörünün blendaj kısmındaki yıpranmalar, kabloların büyük bir oranda hasarlı olduğu, soketlerin birçoğununda da dip noktadan birbirine temas ettiğini gördüm. YouTube kanalında şema ve tüm ayrıntıları paylaşacağım. Ancak kısa bir özet geçecek olursam tüm kablo demetlerinin izlediği rotayı bantlarla sabitleyerek tüm soketlerin içindeki pinler tırnaklarından kurtarılarak açılabildiği için buradan çıkan hattı doğruca ilgili soket, beyin pini veya terminallerden hangisine gidiyorsa tek tek çözümledim. Kabloları teker teker bağlantılarından ayırarak yeni kabloların montajına geçiş yapıyorum. Gaz kelebeğinde olduğu gibi ana tesisatta da çıkma araç kabloları kullanacağım için bu işin ithalat ve ihracatını gerçekleştiren meşhur E36'nın sahibi Sinan kardeşim bana gördüğünüz bu tesisatı hediye etti. Kullandığını kullan, kalanını alırım dese de geri vermeyeceğimi buradan belirterek aynı kalınlık ve yakın renklerde uygun uzunlukta kablolar keserek kendi tesisatımı yavaş yavaş oluşturmaya başladım. Beyin soketindeki pinleri Çin'den aldığım bu kalitesiz aparatlarla teker teker söktüm. Çekilen kabloları da bu şekilde sıfır pinlerden alarak uygun pense ile çakma işlemini gerçekleştirip doğruca ilgili yuvasına taktım. Enjektör soketlerindeki izolasyon ve yapısal bozulmalardan dolayı bu gördüğünüz sıfır soketleri pinleriyle beraber temin edip uygun şekilde çekilmiş kablolara çakarak enjektör tesisatında yenilemiş oldum. Akışmetre tesisatı da daha önceden yarım yamalak yenilendiği için buradaki kabloları da atıp yeni kabloları pinlere lehimleyip bu şekilde yerleşimini yaptım. Soketin kesik olan arka kapağını da çok uzatmadan güzelce yapıştırıp boyadıktan sonra son hali bu şekilde oldu. Koruma kapağını bez bantla güzelce sarılmış tesisata uygun şekilde serdikten sonra tırnaklarından geçirerek kapatma işlemini yaptık. Kabloların birçok noktasında plastik kanal ve kablo çorabı kullanılarak tesisatın güzelce yenilenmesi sağlanmıştır. Tesisattaki tüm işlemleri bitirip hazır burası ferahken manifoldu da sökeyim, boyama işlemini gerçekleştireyim diye düşündüm ki parçayı aldığımda Şimdi sen naneyi yemedin mi?